Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş çiçekli patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, pudra pembe ve yeşil tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara hanımlar. Böyle 20 santimlik kısa 2 şiş. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Minik minik güllü çok güzel bir patik yaptım. Görüntümüz bu şekilde. Patiğimiz baştan sona 2 şiş ile yapıldı ve hiçbir yerinde dikişimiz yok. Hemen tabanımızı göstermek istiyorum. Patiğimizin kenarları, topuğumuz yine bu şekilde. Çok güzel, kolay, ayakta da çok hoş duran bir model. Çeyiz içinde çok uygun oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım hanımlar. Krem ipimiyle burun kısmından başlıyorum. 10 ilmek atarak başlayacağız. 10 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek attım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın arka yüzdeyim. Diğer şişimi alıyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Hanımlar ön yüzde artırmalarımıza başlayacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmaları yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen buraya bir adet ilmek atıyorum kenara. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ön yüzde düz örgü örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya da şöyle bir adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde artırmayı yaptık. Geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Artırma işlemini arka yüzde yapmıyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzde artırmalara devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen bakın 2 ilmekten sonra artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Böylece şişimizde 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. 14 ilmeğimiz vardı. Bu defa artırmamızla 16 ilmeğimiz olacak. Bu sıramızda da hanımlar çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Çiçeğimiz 7 sıradan oluşuyor. İlk sırasını bu sıramızda yapacağız. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Bakın tekrar artırmamı yaptım. Kenarda artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu 6. Kenarda toplam 6 ilmeğim oldu. Hemen yeşil ipimi ekleyeceğim hanımlar. Çiçeğimize başlıyoruz. Çiçeğimizde 1. sıradayız. Bir tane yeşil örüyorum. Bir yeşil. Hemen burada hanımlar patiğimiz sökülmesin diye yeşil ipimin ucunu şöyle kremime bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. Bir tane yeşil ördüm. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. 3 tane daha yeşil. Çiçeğimizin yaprağının ilk sırası böyle. Tekrar krem ipimi elime aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar şu anda şişimde 16 adet ilmeğim oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu sıramızda da ilmeklerimizi ters öreceğiz. Çiçeğimizin de 2. sırasını yapacağız hanımlar. Şöyle yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ilmeğimi ters örüyorum. Şu 3. ilmeğim, şu 4.
Kenardan 4 adet ilmeğimi krem ipimle ters ördüm. Şöyle bakın, krem ipin altından alarak çaprazlamasına şu şekilde yeşil ipimi alıyorum. Çiçek kenarlarında delik görüntü oluşmasın diye ipimizi çaprazlamasına alacağız hanımlar. Şöyle buraya 3 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Yanına bir tane krem örüyorum ve bir tane daha yeşilimi ördüm. Yeşil ipimi bırakıyorum, kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Arka yüzde çiçeğimizin ikinci sırasını da böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde çiçeğimizin üçüncü sırasını yapacağız. Artırmalara da devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen buraya artırmamı yaptım. Bakın, artırmamı yaptım. Artırdığım ilmekle birlikte burada 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. Şu 4. ilmeğim, 5, 6, 7. 7 ilmek krem ile ördüm. Şöyle çaprazlamasına bakın, yine kremin altından geçirerek yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçeğimizin 3. sırası böyle. Şimdi yeşil ipimi bıraktım. Tekrar kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar krem ipim ile ilmeklerimi örüyorum. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece şişimizde de 18 ilmeğimiz oldu. 28 ilmek olana kadar hanımlar artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Çiçeğimizde de 4. sıradayız. Bu sıramızda hemen bu yeşilin önündeki, bakın, bir tane yeşil örmüştük. Önündeki bir kreme kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Krem ipim ile örüyorum. Bakın, yeşil ilmeğimin önündeki bir kreme kadar ördüm. Tekrardan şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. Buraya 2 yeşil, yanına bir krem ve 2 ilmek daha yeşil örüyorum. Çiçeğimizin 4. sırası da böyle. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, şimdi geri döndük. Çiçeğimizde ön yüzdeyiz. Hem artırmaları yapacağız hem de 5. sıramızı kuracağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Sayarak gideceğim. 4, 5, 6, 7. ilmeğim, 8, 9. İlk 9 ilmeğimi burada hanımlar krem ipimle ördüm. Şimdi çiçeğimiz için pembe ipimi de buraya ekleyeceğim. Şimdi pembe ipimin ucunu alıyorum. Buraya bir tane pembe öreceğim şimdi. Bakın, bir tane pembemi ördüm. Hemen burada da hanımlar yeni eklediğimiz iplerin ucunu bağlamayı unutmuyoruz. Pembe ipimin ucunu kremime bağladım. Bir tane pembeden sonra yeşilimi alıyorum. Hemen yanına 2 tane yeşil ve hemen yanına bir tane daha pembe örüyorum. 5. sıramız da böyleydi. Tekrar krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim burada. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Böylece 20 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Çiçeğimizde de 6. sıradayız hanımlar. Bu pembe olan ilmeğime kadar, bakın, gül kurusu pudra pembe ilmeğime kadar ilmeklerimi krem ipim ile ters öreceğim. Buradaki kremimi de ördüm. Bakın, pembeye kadar ördüm. Şimdi pembe ipimi şöyle kremin altından alarak çaprazlamasına elime aldım. Buraya 4 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane pembe ilmeğimi ördüm. Şimdi kremimi alıyorum tekrar. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Çiçeğimizde 6. sıramızda böyleydi. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar modelimizde ön yüzde ve çiçeğimizde de 7. yani sonuncu sıramızdayız. Artırmalara da devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Burada bakın, ilk pembe ilmeğime kadar öreceğim hanımlar. İlk pembe ilmeğim dahil ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bakın, pembe ilmeğimi de yine krem ipimle düz ördüm. Sonra şöyle pembe ipimi elime alıyorum. Ortaya 2 tane pembe örüyorum.
Tekrar krem ipimi elime aldım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Böylece çiçeğimizde hanımlar 7. sıramızı tamamladık. Şu ilk çiçeğimizi bitirdik. Çiçek aralarında 2 sıra ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. 2 sıra model kurmadan öreceğiz. Şimdi arka yüzde ilk sıramızı yapacağız. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Çiçeğimizden sonraki 1. sıramız. Her 2 sırada bir çiçeklerimizi kuracağız. Arka yüzde çiçekleri ilk çiçeğimizi bitirdik. İlk çiçeğimizden sonraki ilk sıramız bu. Şu ipleri de toparlayarak gidiyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bu aşamada da hanımlar ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Ön yüzdeyiz. Artırmayı da yapacağız. Çiçeğimizden sonraki 2. sıramız. İlk ilmeğimi aldım. 2.'yi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. İlk çiçeğimizi ön yüzde kurmuştuk hanımlar. 2. çiçeğimizi arka yüzde kurmaya başlayacağız şimdi. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmayı unutmuyorum. Ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece ilk çiçeğimizden sonra 2 sırayı ördük. Şimdi 2. çiçeğimizi başlatacağız. Bir de kaç ilmeğimiz olmuş bu aşamada sayalım hanımlar. 28 ilmek olacak çünkü. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 24 ilmeğimiz olmuş. Daha artırmalara devam edeceğiz. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde 2. çiçeklerimizi kuracağız hanımlar. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde hanımlar kenardan 5 ilmek öreceğim. Bakın kenar ilmeğim 1, 2. Şu 3. ilmeğim. Şu 4, şu da 5. 5 ilmek ördüm. Ardından alttan şu yeşil ipimi alıyorum aynı iple. Çünkü 2. çiçeğimizi başlatacağız. Bu aşamada hanımlar 2. çiçeğimizi arka yüzden başlıyoruz. 2. çiçeğimizde bakın buraya 2 tane çiçek yapacağız. 7 sıradan oluşan çiçeğimizin ilk sırasını arka yüzde kuruyoruz bu şekilde. Yeşil ipimi bakın çok sıkarak almıyorum. Hafif esnek kontrollü bir şekilde aldım. Yeşil ipimle buraya 3 tane yeşil örerek başlıyorum. 3 yeşil. Yanına 1 tane krem örüyorum. Yanına 1 tane yeşil. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek arasında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Tekrardan yeşil ipimi alıyorum. 2. çiçeğimin ilk sırasını yapıyorum. 3 yeşil. 1 krem. Yanına 1 tane daha yeşil ördüm. Tekrar krem ipimi elime alıyorum. Kalan 6 ilmeğimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. İkili çiçeğimizin arka yüzde ilk sırasını yaptık. Şimdi geri dönüyorum ön yüzde. Çiçeğimizde 2. sıradayız. Artırmaya da devam edeceğiz. Bu artırmayla birlikte 26 ilmek olacak şişimizde. İlk ilmeğimi aldım. 2.'yi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi hanımlar artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7 ve buradaki yeşilimi de krem ile örüyorum 8. 8 ilmek ördüm. Ardından şöyle yeşil ipimi çaprazlamasına alıyorum. Buraya 1 tane yeşil, 1 krem, 3 tane yeşil ördüm. Bu şekilde ilk çiçeği yaprağımızı yaptık. Arada 3 kremim var. 1, 2, 3. Şimdi 2. çiçeğimizi yapacağım. 1 yeşil. Bakın arkada ip geçişlerim esnek hanımlar. Eğer ki sıkarsak modelimiz düzgün düşmez. Buna dikkat edelim. 1 yeşilden sonra 1 krem ördüm. 3 tane daha yeşil örüyorum. Krem ipimi elime aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine örüyorum. Burada da artırmamı yaptım. Böylece 26 ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Çiçeğimizde de 3. sıradayız. Bu sıramızda sayarak gidelim yine. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğim bu. Şu 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğimi krem ipimle ördükten sonra buraya 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. İlk yaprağımı yaptım. Şimdi 5 krem öreceğim yanına. 1, 2, 3, 4, 5.
İkinci yaprağımı yapıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz ters olarak örüyorum. Modelimizde hanımlar 3. sıramız böyleydi. Geri dönüyorum. Modelimizde 4. sıramızı yapacağız ve son kez artırmalarımızı yapacağız. 28 ilmek olacak. Sonra artırma yapmayacağız. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Sayarak gidelim hanımlar dilerseniz ya da bu yeşil ilmeğin önündeki kreme kadar öreceğiz. Bakalım sayıyoruz. 4 oldu. 5. ilmeğim 6, 7. 7 krem ördükten sonra çaprazlamasına yeşilimi elime aldım. Buraya 2 yeşil, bir krem, 2 tane daha yeşil örüyorum. Sonrasında tekrar krem ipimi elime aldım. 1, 2, 3 krem örüyorum. İkinci çiçeğimi yapacağım şimdi. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Tekrar krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son kez artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. 28 ilmek üzerinden patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim ve çiçeğimizde sayalım kaç sıramız olmuş. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı yapıyoruz hanımlar. Patiğimizde 5. sıradayız. Bu sıramda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. Şu 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan toplamda 7 sıra ördükten sonra alttan bu defa pembe ipimi şöyle getiriyorum. Bu kenara bir tane pembe öreceğim. Bir tane pembe. Bakın hanımlar arkadan ip geçişlerini böyle esnek getirelim. Orada sıkı bir görüntü olmasın. Ardından yeşil ipimi alıyorum. Bir pembeden sonra ortaya 2 tane yeşil ördüm. Yeşilden sonra buraya bir ilmek daha pembemi örüyorum. Ardından krem ipimi elime aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek örüyorum krem ile. Sonra bir tane pembe. Şu aradaki 2 yeşili yine yeşil ile öreceğim. Modelimizde 5. sıramız. Ve yanına bir tane daha pembe örüyorum. Kremimi aldım. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Modelimizde şimdi ön yüzdeyiz ve 6. sıradayız. Bu sıramızda bu pembe ilmeğime kadar olan ilmeklerimi krem ile öreceğim. Bakın artırma yapmadım artık. Sonra pembe ipimi alıyorum. Buraya 4 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 pembemi ördüm. Sonra tekrardan krem ipimi alıyorum. Ortaya 1, 2, 3, 4 tane krem ördüm. Yanına 4 tane pembe öreceğim diğer çiçeğim için. Şu birinci pembem, şu 2, şu 3, şu da 4. Sonrasında tekrar kremimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde modelimizde 6. sırayı tamamladık. Geri dönüyoruz. 7. sıradayız. Son sıramızda ilk pembe ilmeğime kadar öreceğim burada hanımlar. Arka yüzde. Ters olarak ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Bakın burada bir pembem var. Bunu da krem ile ördüm. Sonra tekrar şöyle pembemi elime aldım. Buraya 2 tane pembe öreceğim şimdi. 1, 2. Kremimi alıyorum elime. Araya bu defa 6 tane krem öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar pembemi alıyorum. 2 tane pembe öreceğim yeniden ikinci çiçeğim için. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. İkinci çiçeğimizi de böylece tamamladık. Gördüğünüz gibi
İkinci çiçeğimiz 2 taneydi. Çiçek aralarında hanımlar bakın 2'şer sıra örüyoruz. Birinci çiçek bittikten sonra arka yüzde bitmişti. Arka yüzde bir, ön yüzde ikinci sırayı örüp ikinci çiçeğe başlamıştık. Şimdi bu da çiçeğimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi krem ipimiz ile 2 sıra örelim gelelim. Ardından bu üçlü çiçeklerimizin yapılışına beraber başlayalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimi ördüm. Şimdi üçüncü çiçeklerimizi yapacağız. Üçlü olacak hanımlar. 3 tane çiçek yapacağız. Bu aşamada ilmek sayılarımız şöyle, başlangıcını yine göstermek istiyorum. Kenardan 4 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu 3, şu da 4. 4 krem ilmeğimi ördükten sonra alttan şöyle yine yeşil ipimi getiriyorum. İlk çiçeğimizi başlatacağım. Buraya bir yeşil örüyorum. Bir yeşil, bir krem, 3 tane yeşil. İlk çiçeğimizin tabanını kurdum. Çiçek aralarında hanımlar 3'er tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, bir krem, 3 yeşil. Tekrar çiçek arasında 3 tane kremim var. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. Bir yeşil, 3 krem, 3 yeşil. Şimdi kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırasını ön yüzde yaptık hanımlar. Arka yüzde çiçeğimizin ikinci sırasındayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hanımlar, bu aşamada 2 tane kremden sonra yeşil ipimi alıyorum. İkinci sıramız çiçeğimizde 3 yeşil, bir krem, bir yeşil. İlk çiçeğimi yaptım. Çiçek aralarında 3'er tane kremim var. 1, 2, 3. Tekrardan yeşilimi alıyorum. 3 yeşil, bir krem, bir yeşil. Çiçek arasında 3 tane kremim var. Şu 1, şu 2, şu da 3. Yeniden yeşilimi aldım. 3. yaprağımı yapacağım. 3 yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile ters olarak örüyorum. Çiçeğimizin ikinci sırasını arka yüzde tamamladık. Ön yüzde 3. sıradayız hanımlar. Bu aşamada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4. Kenardan 4 ilmeğimi krem ile ördükten sonra yeşil ipimi aldım. Şöyle çaprazlamasına. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. İlk yaprağımı yaptım. Tekrar yeşilimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil ördükten sonra krem ipimi aldım. 2 krem ördüm. Şu 3. krem ilmeğim. 4, 5. 5 kremimi ördüm. Hemen yanına bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeniden araya 5 tane krem örüyorum. 3, 4, 5. 3. yaprağımı yapacağım. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Kalan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Çiçeğimizin 3. sırasını da böylece tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde 4. sırada. Bu sıramızda da kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu 2. ilmeğim 3, 4. Kenara 4 ilmek krem ördüm. Yine şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi alıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Bu defa hanımlar çiçek aralarında 1, 2, 3 tane kremimiz var. Yeniden yeşilimi aldım. 2. yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Yine çiçek arasında 3 tane krem ilmeğim var. 3.'yü yapıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Kalan 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzde 5. sırada. Bu sıramızda hanımlar hemen ilmeklerimizi yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ilmeğim 3, 4, 5. Kenardan 5 ilmeğimi ördüm. Bu defa alttan şöyle pembe ipimi alıyorum. Pembemi aldım. Buraya bir tane pembe örüyorum. Bir pembe ile başladım. Ortaya hemen 2 tane yeşil öreceğim. Şu 1. yeşilim 2.
Hemen yanına bir tane daha pembe örüyorum. 5. sıramız böyle yapılıyor. Tekrar kremimi aldım. 1, 2, 3, 4. Çiçek aralarında 4 kremim var. İkinci çiçeğim için bir pembe. Ortaya 2 tane yeşil. Hemen yanına bir tane daha pembe örüyorum. Arada 4 kremim var. 2, 3, 4. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. Bir pembe. Yanına 2 tane yeşil. 2 yeşilden sonra bir tane daha pembe buraya örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi krem ipimle ördüm. 5. sıramız böyleydi. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de 6. sıradayız. 6. sıramızda da krem ipimle başlıyorum. Kenardan 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu 1, 2, 3. Şöyle çaprazlamasına pembe ipimi alıyorum. Yeşil kullanmayacağız artık. 4 tane pembe örüyorum. Şu 3, şu da 4. pembem. Ardından kremimi aldım. 4 tane krem. 1, 2, 3, 4. Tekrardan pembemi alıyorum. 4 pembe. Çiçek arası için yeniden 4 tane krem örüyorum. Şu 3. kremim, şu da 4. 3. çiçeğim için hanımlar yeniden pembemi aldım. 4 tane pembe örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi de krem ipimle örüyorum. 6. sıramızı da yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde 7. ve sonuncu sıradayız hanımlar. Üçlü çiçeğimizin sonuncu sırasını şimdi birlikte yapacağız. Öncelikle yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu 2. ilmeğim. 3, 4, 5. Bakın pembemi de örüyorum 6. 6 pembeyi ördükten sonra ortaya 2 tane pembe öreceğim. İlk çiçeğimizi yaptım. Bu defa çiçek aralarında 6'şar tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeniden ikinci çiçeğim için 2 tane pembe örüyorum. Tekrardan çiçek arası için 6 ilmek krem. 4, 5, 6 ve yanına 2 tane pembemi ördüm. Şimdi kalan 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. 3. çiçeğimizi de tamamladık hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerin tamamını ters öreceğiz. Ardından ön yüzde düz öreceğiz. Tekrar arka yüzde bu 4. sıra ikili çiçeğimizi başlatacağız. 2 sıra örmemiz gerekiyor. Şimdi 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim. Gelelim bir diğer çiçeğimize yine beraber başlayalım. Evet hanımlar, 2 sıra ördüm. Geldim. Şimdi arka yüzde bu ikili çiçeğimize başlayacağız. Bunun için de şöyle arka yüzdeyim. Kenardan 8 ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek krem ile ördükten sonra hemen şu yeşil ipimi alıyorum. 3 yeşil. Kafanız karışmasın diye baştan sona anlatmaya çalıştım. 3 yeşil, 1 krem, yanına 1 yeşil örüyorum. Çiçek arasında 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimin yaprağını yapacağım tekrar yeşil ile. 3 yeşil, 1 krem, 1 tane yeşil örüyorum. Şimdi kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Çiçeğimizi de böylece başlattık. Şimdi devam ediyoruz. Çiçeğimizde ilk sıramız arka yüzde kurmuştuk. İkinci sıramız ön yüzde. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Yeşili de örüyorum 8. 8 ilmek krem ördüm. Ardından 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Çiçeğimizde ikinci sıramız ön yüzde böyle. Model arasında 1, 2, 3 tane kremim var. İkinci yaprağımı yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. İkinci sıramızda böyleydi. Şimdi tekrar krem ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelimizde hanımlar 3. sıradayız. Bu sıramızda da sayarak gidelim. Şu kenar ilmeğim 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek krem ile ördüm. Buraya bir yeşil, bir krem, bir yeşil örüyorum. İlk yaprağımı yaptım. Arada 5 tane kremim var. 2, 3, 4, 5. Şimdi de ikinci yaprağım için bir yeşil, bir krem ve bir yeşil ördüm. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Modelimizde arka yüzde 3. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Modelimizde 4. sıramızı yapacağız. İplerim de burada bir karışmış. Hemen bir toparlamaya çalışayım burayı da. Evet, düzelttim. Modelimizde ön yüzde 4. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimi ördükten sonra yine yeşilimi alıyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Model arasında 3 tane kremim var. İkinci yaprağım için de yine 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil örüyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. 4. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi arka yüzde hanımlar 5. sıradayız. Bu sıramızda yeşilimin önündeki bir kreme kadar öreceğim. Bu yeşil ilmeğimin önündeki kreme kadar sayarak gidelim dilerseniz. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm krem ile. Alttan şöyle pembe ipimi alıyorum. Buraya bir tane pembe. Hemen yanına 2 tane yeşil. Şu birinci yeşilim. Şu 2. Ve yanına bir tane daha pembemi örüyorum. İlk çiçeğimi yaptım. Şimdi kremimi alıyorum. Model arasında 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. İkinci çiçeğimi yapacağım. Bir pembe. Yanına 2 yeşil. Ve bir tane daha pembemi yaptım. Tekrardan kremimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde 5. sıramızı da böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde 6. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar bu pembe ilmeğime kadar olan ilmeklerimi yine krem ipimle öreceğim. Pembeme gelene kadar. Bakın pembeme kadar geldim. Krem ipimi alıyorum. Pardon, pembe ipimi aldım burada. Buraya 4 tane pembe örüyorum. Şu birinci pembem. Şu 2. Şu 3. Şu da 4. Hanımlar artık burada yeşil ile işimiz de bittiği için yeşil ipimin ucunu keseceğim. Hemen şurada fazla kalabalık yapmasın elime. Yeşil ipimin ucunu hemen kremime bağlıyorum. Eklerken de düğüme atmıştım yeşil ipimi. Kestik, yine düğmeme attım. Patiğimiz sökülüp açılmasın. 4 tane pembemi ördüm. Ardından arada 4 tane kremim var. 1, 2, 3, 4. Tekrar ikinci çiçeğim için buraya 4 tane pembe örüyorum. 1, 2, 3, 4. Burada kalan ilmeklerimi de artık krem ipim ile örüyorum. 6. sıramızı ön yüzde böylece tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelimizde 7. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda bu bir pembeme kadar öreceğim. Sayarak da gidebiliriz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek ördüm. Şöyle çaprazlamasına pembemi alıyorum. 2 tane pembe. Şu 1, şu da 2. Bu defa model arasında 6 kremim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeniden kremimi alıyorum. 2 tane krem örüyorum. Ve şişimde kalan ilmeklerimin hepsini krem ipimle örerek arka yüzde modelimi tamamlamış oluyorum. Modelimizi hanımlar böylece tamamladık, bitirdik. Şöyle baktığımız anda model üzerinde gösteriyorum. Bakın
Dördüncü sıra şu 1, 2, 3, dördüncü sıra çiçeğimizdi. Bunu böylece bitirdik. Şimdi hanımlar ilmeklerimizi yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra örelim. Ayrıca bu pembe ipi de keselim. Pembe ipliğimiz kalmadı. 2 sıra örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar 2 sıra ördüm geldim ilmeklerimi. Şimdi bilek ayrımı yapacağız. 28 ilmeğimiz vardı. 14 ilmek sağ kenar, 14 ilmek de sol kenarımızı yapacağız. Bakın bu şekilde. Bilek bölümünü şu kenarlara hanımlar, bilek tarafına gelen yerlere ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Kenarlarda kalan ilmekleri de yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Şimdi ilk 14 ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer 7 ilmeğimi de o 7 ilmek ördüm. Bir 7 ilmek de haroşa olacak. Hanımlar ben haroşa örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi 7 ilmek haroşamı da düz öreceğim. Haroşayı ters örenler bu ilmekleri böyle ters olarak örecekler. Ama ben düz ördüğüm için bakın şu 1, ikinci haroşa ilmeğim, şu 3. 4. 5. 6. ve 7. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birbiriyle yer değiştirerek örüyorum hanımlar bu şekilde. Bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirdim. 14 ilmek buraya ördük. Sol kenara da sayalım. 4, 8, 12, 14 ilmek de sol tarafta kaldı. Önce sağ kenarımızı yapacağız. Hanımlar bu aşamada bu sol şişteki ilmekler bekleyecek. Yedek şişiniz varsa ilmekler şişte bekleyebilir. Yedek şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Çünkü önce sağ kenarımızı yapacağız. Bu bilek bölümündeki 7 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için bakın şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3. Bakın düz örüyorum haroşa düşmesi için buraları. 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyim. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu bile. Burada bu şekilde kenarımızı 14 ilmek üzerinden öreceğiz. Sağ kenarımızı. Kenardaki 7 ilmeğimi düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de yine haroşa olduğu için düz örüyorum. Haroşalarımı hem arka yüzde düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğiyle birlikte toplam 7 ilmek düz öreceğim. Haroşa bölümü. Kalan 7 ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin şu kenarlarına buralara 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Hanımlar sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapın arka bölümünü. Patiğinizin ayak ucundan parmaklarınızdan itibaren şunu tutacaksınız. Şöyle hanımlar. Ayak mankeni plastik kaygan olduğu için elimle biraz zor tuttum. Şöyle bakın. Bu kenarı şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ayağınızı ölçerek yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte bu sağ kenarımızı ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte sol kenara başlayalım. Evet hanımlar, buraya 15 sıra haroşamı ördüm geldim. İpimi haroşal tarafta değil de sağ tarafta bıraktım. Buradaki ilmeklerim kaçmasın diye buradan hanımlar tığ yardımıyla bir ip geçireceğim. Şöyle ilmekleri boşalıyorum. İlmeklerimin içinden tığımı geçirerek ip geçireceğim. Hani yedek işiniz varsa bu ilmekler şişte de bekleyebilir. Ama patiğimizin tabanını yaparken hanımlar bu şişler beni rahatsız ediyor. Bu nedenle bu yöntemi uyguluyorum. Dediğim gibi sizler bu aşamada burada şişlerinizi de bekletebilirsiniz. Bu ilmekleri daha sonra topuk yapımında kullanacağız. Hemen krem ipimi ucunda küçük bir miktar bırakıp şöyle kesiyorum. Sol kenara başlıyoruz hanımlar. Patiğimiz de sol kenardayız. Şu bilek bölümünden başlayarak ipimi ekliyorum. Şuradan başlayarak bilek ayrımından. Buradaki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak hanımlar. Bilek bölümüne gelen ilk 7 ilmeğim haroşa olacak. Şöyle 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra krem ipimin ucunu kendisine bağlıyorum. 2 tane düğüm attım buraya, sıkı bir düğüm. İlk 7 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şu 4. ilmeğim, şu 5. ilmeğim, şu 6, şu 7. Bakın haroşalarımı düz ördüm. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim.
Bu 7 ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Kenardaki 7 haroşamızı hem ön hem arka yüzde düz örgü olarak elde edeceğim. Bakın yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek ters örüyorum kenarıma. Şöyle 6 oldu. Şu 7. Kalan 7 ilmeğim de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bilek bölümündeki 7 ilmek haroşa olacak. Kenardaki 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın burada da bir diş haroşamız oldu. Ben bu diğer tarafa 15 sıra 15 diş haroşa yapmıştım. Bu kenarda eşit olmalı hanımlar. Buraya da 15 diş haroşamı öreceğim. Şimdi hep birlikte sizler de artık bu sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayıda haroşalarınızı yapın gelin hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin tabanına başlayacağız. Evet hanımlar, buraya da yine 15 sıra haroşamı ördüm. Yine ipimi haroşalı tarafta değil de bu defa sol tarafta bıraktım. Tekrar diğer tarafta olduğu gibi buradaki ilmeklerimin içinden de yine tığ yardımıyla bir ip geçireceğim. Bu ilmeklerimizi patiğimizin tabanını yaptıktan sonra topuğumuzu yaparken tekrar şişimize takıp kullanacağız. Şöyle. Yine bu ipimin ucunda bağlayayım, sonradan böyle açılıp da ilmeklerimiz kaçmasın. İpimin ucunu hanımlar bir miktar kenarda bırakıp şöyle kesiyorum. Şimdi patiğimizin üst bölümünü tamamladık. Burnundan itibaren başlayarak tabanımızı öreceğiz. Başlangıçta şöyle minik bir ipimiz kalmıştı. Krem ipime bu defa bu ipimin ucuna şöyle bağlayacağım. Hanımlar, patiğimize burundan 10 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 10 ilmek başladığım yerden 10 ilmek çıkaracağım. Şöyle. Bakın ipimizin ilk geldiği yer, başlangıç yerimiz şuradan geliyor. İlk ilmeğimi tığım ile buraya girerek şöyle çıkarıyorum. Şuradan şişime takıyorum. Şu birinci ilmeğim, bu kenar yerleri biraz sık olduğu için zorlandım. Evet, tığım ile çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim. Başlangıç yerlerine giriyoruz hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden ilmek çıkarıyoruz. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü. Şu beşinci. 6, 7, 8, şu 9. ilmeğim, şu da 10. ilmeğim. 10 ilmek başladığım yerden ön yüzden 10 ilmek çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Patiğimizin taban bölümünde de ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Artık patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek ve ilmek sayılarımız da artacak. Bunu da şöyle yapacağız hanımlar. Kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Bakın şurada V şeklinde görünen şöyle kenar ilmek yerlerimiz var. Gördüğünüz gibi ilk kenar ilmek yerim şurası. Hemen ilmeğin iki kanadına birden şişim ile girerek ilmeğimi çıkarttım. Bu ilmek çıkartma işlemini hanımlar yanlardan ön yüzde yapıyoruz. İlk ilmeğimizi ön yüzde sağ kenardan, ikinciyi de sol kenardan olacak şekilde çıkarıyoruz. Şimdi kenardan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi 10 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 11 ilmek oldu. Şimdi bu ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi sol kenardan da yine sıradaki kenar ilmeklerim, bakın burada ilk kenar ilmeklerim. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da ilmek çıkarttım. 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için devamında gelen diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Hem patiğimizin tabanı üst bölüme ekleniyor hem de ilmek sayılarımız artıyor. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine sıradaki kenar ilmeklerim, bakın hemen şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 12 ilmeğim vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım, 13 oldu. Şimdi diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve yine burada da sıradaki kenar ilmeklerim burada. Buraya girerek ilmeğimi çıkarttım. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm yine. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine devam ediyorum. Bakın bir sonraki kenar ilmek yerine girdim. Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi de 15 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim.
sıra sonuna kadar ön yüzde düz olarak öreceğim ve sol kenardan da ilmeğimi çıkaracağım. Bakın sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu kenardan yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Böylece hanımlar 16 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu: geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme şişimizde 28 ilmek olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin üst bölümünde 28 ilmek olarak yapmıştık. Tabanda yine 28 ilmek olacak. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin burun kısmını sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burun kısmını bu şekilde ördüm ve geldim. 5 şiş patik burnundan gördüğünüz gibi hiçbir farkı yok. 27. ilmeğimi sağ kenardan, 28.yi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi 28 ilmek üzerinden patiğimizin tabanı örülecek hanımlar. İlmek artışı olmayacak. Bunu da şöyle yapacağız. Şimdi geri döndüm, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hanımlar, son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar. Patiğimizin tabanında dediğim gibi artış olmayacak. 28 ilmek olarak tabanımız örülecek. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi hanımlar tersten kesim yapıyorum. 27 ilmeğim kaldı. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim ve sıradaki kenar ilmek yerine bakın yine tekrar ilmeğin iki kanadına birden girerek bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oluyor. Şimdi ön yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bir önceki sırada arka yüzde son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örmüştüm. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesmiştim. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum ve son 2 ilmeğimi, bakın son 2 ilmeğime de geldim. Ön yüzde olduğum için düzden kesiyorum. 27 ilmeğim kaldı ve sıradaki kenar ilmeklerim burada. Buraya girerek bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğim oluyor. Şimdi tekrardan geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. Bakın yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar ters olarak öreceğim. Hanımlar, eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeği tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeği düzden kesim yapıyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülecek. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten kesim yapıyorum. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyorduk. Şimdi geri döndüm. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine bu şekilde giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden ve bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi de ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu ikisini düzden kesim yapıyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen burada. Yine ilmeğin iki kanadına girerek bir adet ilmek çıkarıyorum. Böylece tekrar 28 ilmeğimiz oldu. Tabanımız 28 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Hanımlar, biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar, bakın buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Tabanımızı bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Ardından topuğumuza birlikte başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. İlk ilmeğimi sağdan, ikinciyi de en son soldan buradan çıkarttım. Şimdi topuk bölümüne geldik. İpimize takılı olan 14 ilmeğimizi şişimize alacağız. Bu ilmekleri de öreceğiz. Bu sarı ipimi çekip öyle ilmeklerimi de takabilirdim fakat ilmeklerim kaçmasın diye ipim içindeyken şişime aktaracağım. Ve sonrasında da bakın bu şekilde ipimi çekiyorum. Hemen ipimin ucunu buradan ana ipime bağlıyorum. Bakın kesmiş olduğumuz minik ipucumuz vardı. Patiğimi sökülmesin diye bu ipimi buraya şöyle 2 tane düğümlüyorum. Kenardaki 14 ilmeğimi düz olarak öreceğim hanımlar şimdi. Şöyle sırasıyla ipimin ucunda gizleyerek getirdim. Kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroş olarak örülüyor.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Kenarda 7 ilmek haroşamız vardı. Yine haroşalarımızı haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. 7 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sonrasında hanımlar diğer tarafta ipe takılı olan 14 ilmeğimizi de şişimize takacağız. Onu da öreceğiz. Patiğimizin tabanında 28 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarda da 14'er ilmeğimiz vardı. İlmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak ve toplam ilmek sayımız 56 olacak. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Yine buradaki 14 ilmeğimi de hanımlar diğer tarafta olduğu gibi şöyle şişime alacağım. Bu ilmeklerimizi de öreceğiz çünkü. Şöyle hepsini şişime aldım. Sarı ipimi de artık çekiyorum buradan. Buraya yine şöyle 2 tane düğümümü attım. Buradaki 14 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa. Haroşalarımız düz olarak örülüyor. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. 56 ilmeğimiz var. Topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağım. Şu 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hemen yeri belli olsun diye şu ipimi geçireyim hanımlar aradan. Ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle bir ip geçirdim. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Arka bölümde de model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu ipimizin ucunda gizleyerek götüreyim. Şöyle üzerinden atlatarak götüreceğim. Şöyle 16. ilmeğim 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm hanımlar. 24. ilmeğimi örerken şu öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Orta kısma baktığımız anda topuğumuz için şu arada 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Bakın yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeği örerken kesimimizi yapacağız. Bu şekilde ilk 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmeği örerken öndeki ikisini aldım, keserek ördüm. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan 23 ilmek örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bu işaretli yere kadar ördüm geldim. Hemen bu ipimi çekiyorum. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride,
Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı alıyorum. Elinize uygun herhangi bir tığ olabilir. Numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinciden aldığım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son ikişer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki, sonra da diğer taraftaki ilmeğimi aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane şöyle sıkı bir zincir çekip İpimizi kesiyoruz hanımlar. Patiğimizi bitirdik. Hemen topuğumuza bakacağız. Fakat öncesinde şu ipimizin ucunu da gizleyelim. Bu çiçek yaptığım iplerimi de pembe ya da işte yeşil ipimi de video aralarında böyle uçlarına gizledim. İlmek aralarından geçirerek böyle ipimizi gizleyelim. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Bakın hanımlar, topuğumuz bu şekilde. 5 şiş patik topuğundan hiçbir farkı yok. Patiğimiz görüntü itibariyle böyle. Bir de hemen ayağıma giydirip ayakta göstermek istiyorum hanımlar. Bir de modelimizi ayağımızda görelim. Ayaktaki duruşuna da bakalım nasıl oldu. 5 şiş görünümlü şahane bir model oldu. Çeyiz için de çok uygun. 5 şiş patik bilmeyen ve seven hanımlar için de çok ideal bir model oldu diye düşünüyorum. Evet hanımlar, işte patiğimizi şöyle mankenime giydirdim. Gördüğünüz gibi modeli, deseni, çıtı pıtı çok güzel oldu, çiçeklerimiz falan. Patiğimizin arka bölümü, yanları. Bakın topuğumuz, tabanımız bu şekilde. Evet hanımlar, yine güzel bir modelin daha sonuna geldik. Birlikte daha çok güzel modeller yapacağız inşallah. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.